Mutfağımdan herkese selamlar. Bugün sizinle Osmanlı saray mutfağından bir çorba tarifi vereceğim. Hidiv çorbası, bol sebzeli, çok lezzetli ve çok da pratik bir çorba. Sebzelerimi hazırladım. 2 kabak, 2 havuç, 2 tane de patates kullanacağım. Şimdi hemen tencerenin içinde rendeleyerek başlıyorum. Sebzelerimi rendelemeyi bitirdim. Şimdi tencereme bir kaşık tereyağı ve böyle 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı alıyorum. Şimdi tencereyi ocağa alacağım. Sebzeleri hafiften soteleyeceğim. Sebzeler hafiften söndü. Şimdi üzerine 1 litre kadar oda sıcaklığında su ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum sebzelerimi ve kapağını kapatıp sebzeler tamamen yumuşayana kadar pişmeye bırakıyorum. Tam zamanında hatırladım. Çorbama kemik suyu da ekleyecektim. Şöyle küçük kartonda 2 tane kemik suyu. Bu çorbanın orijinal tarifinde yok ama ben kemik suyu çok yakıştırıyorum her türlü sebze çorbasına. O yüzden eklemek istedim. Yani bir zararı yok. Çorbam pişmek üzere. Onu şöyle arka ocağa aldım. Buraya da 2 yemek kaşığı tereyağı aldım. Şimdi burada güzel bir meyane hazırlayacağım. Çorbamın içine ekleyeceğim. Bu çorba normalde süzgeçten geçiriliyor. Tabii ki saray mutfağında blender yoktu. Ama biz günümüzün teknolojisinden faydalanarak blender yapacağız. Ben de blender yapmadan önce çorbanın meyanesini de karıştıracağım. İkisini birlikte blender yapacağım. Burada 2 yemek kaşığı tereyağım vardı. Şimdi üzerine 3 yemek kaşığı un ekleyeceğim. 3 yemek kaşığı unu aldım. Tereyağında unu güzelce kavuracağım. Rengini çok döndürmeyeceğim ama unun kokusu iyice çıkacak. Un güzelce kavruldu. Kokusu çıktı. Bakın böyle iyice ezildi artık. Şimdi üzerine soğuk su ekliyorum. Ben şöyle 1 kupa su aldım yanıma. Bunun hepsini ekleyeceğim. Bunu karıştırıp gerekirse biraz daha ekleyeceğim. Bu aşamada soğuk su eklemek önemli. Sıcak su eklerseniz burası topak topak kalır. Ben çok az daha soğuk su ekledim üstüne. Bakın şu kıvamda açtım meyaneyi. Burada bir tıklatacağım. Şöyle bir hafiften kaynamaya başlasın. Hemen çorbama ekleyeceğim. Meyanem artık hazır. Şimdi çorbama karıştırabilirim. Şöyle çorbamı da bir karıştırayım. Bunda sebzeleri güzelce pişti. Mis gibi kokuyor. Şöyle buraya alıyorum. Şöyle karıştırıyorum meyanesine. İkisi birlikte şöyle 1 dakika bir tıngırdasın. Hemen zaten blenderdan geçireceğim. Çorbamı blenderdan geçirdim. Kıvamı muazzam. Hiç su eklemesi yapmadım. Gayet güzel şu anda su oranı. Çorbamın altı hala yanıyor. Çünkü terbiyesini yapacağım. Şimdi hemen terbiyesini hazırlayalım. Çorbamın terbiyesi için 1 tane yumurta sarısını bir kaseye aldım. Şöyle birazcık çırpıyorum. Üzerine 1 su bardağı süt ekliyorum. Süt ve yumurtayı iyice karıştıracağım. Isıyı eşitlemek için temperleme işlemi yapacağım. Çorbamdan birkaç kepçeyi terbiyeye ekleyip her eklediğim kepçede burayı karıştıracağım. Bu sayede terbiyeyi çorbama eklediğim zaman kesilme olmayacak. Şimdi hemen bir kepçe daha alıyorum. Hatta bir kepçe daha ekleyeyim. Şöyle karıştırıyorum. Hemen burayı da karıştırıyorum.
terbiyesiyle 1-2 dakika kaynatacağım ve altını kapatacağım. Bu arada ben tuzunu eklemedim. Şimdi aklıma geldi. Hemen bu aşamada tuzunu da ekleyeyim. Şöyle biraz tuzunu atıyorum. Ve çok az karabiber ekleyeceğim. Çok fazla eklemeyeceğim ki rengi bozulmasın çorbanın. Şimdi 1-2 taşım kaynayacak ve altını kapatacağım.